UNESCO Edebiyat Şehri seçilmiş burası. Şu evlere bakar mısınız? Ve bu bagel 6 ila 8 euro arasında. 25-30 gündür Avrupa'yı geziyorum ve şu ana kadar öğrendiğim bazı temel şeyler var. Gezdikçe insan mutlu olur mu? Oluyor. En çok burayı beğendim. Almanya'nın en uzun trafiğe kapalı caddesiymiş burası. Gerçekten deyip değmediğini size anlatmak istiyorum. Arkamda gördüğünüz yer bir öğrenci hapishanesi. Bu yolun adı Filozof Yolu. Ama beni en çok şaşırtan bu kadar küçük bir kentte bu kadar çok Nobel ödülü alan insanların olması. Herkese Almanya'nın batısından, Heidelberg kentinden mi denir, şehrinden mi selamlar olsun. Ben Deniz Pehlivan. Çok güzel bir gezim yine Avrupa'da devam ediyor. Almanya'nın doğusundan, Nürnberg'den gezmeye başlamıştım ve batıya kadar geldim. Neden buraya geldim? Çünkü Almanya'da yaşayan birçok arkadaşımın bile burasının Almanya gibi olmadığını, hatta böyle filmlere konu olacak güzellikte tatlı bir kasaba, köy olduğunu söylediler ve ben de otobüse atladım ve Nürnberg'den 3 saatte buraya geldim. Avrupa'da çok tatlı köyler, kasabalar vesaire var. Özellikle Doğu, Fransa'da, İsviçre'de, Avusturya'da olsun ama Almanya'da bu birazcık daha az. Özellikle batı kısmında çok olduğu söyleniyor. O yüzden bu romantik tarihi kenti bugün sizlere göstermeye çalışacağım ve buradan da muhtemelen böyle batıya doğru devam ederim diye tahmin ediyorum. Dünya turum canavar gibi gidiyor. Avrupa'da da en azından hiç aç kalmıyorum. Paranız varsa her şeye ulaşabiliyorsunuz. Tertemiz, güvenli, insanlar harika. Yani herkes çok saygılı, seviyeli diyeyim daha doğrusu. Ulaşıma inanılmaz iyi. O yüzden hiçbir sıkıntım yok, Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar tek yaşadığım sıkıntı pahalı olması. Bak hatta size göstereyim kaldığım yeri bir dakika. Abi şöyle bir yerde kalıyorum. 80 euro. Ibiş Otel yani burası. Ve böyle tren istasyonunun yakınında bir yerde buldum. Çünkü merkezde bulsam 150-200 Euro'dan aşağı yer yok. O yüzden buraya gelir misiniz bilmiyorum ama en azından videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok gelmesi maliyetli yerler buralar. İnşallah geldiğimizde de değer diyelim, ne diyelim. Çok açım. Hiçbir şey yemedim. Sabahtan beri işlerim vardı. Burada çalışıyordum. Ama artık bitirdim ve gezmeye hazırım. Hadi bakalım Heidelberg nasıl bir yermiş, birlikte gezelim. Abi otelden çıktım. Şurası otogar terminali, işte şey falan da var. Tren terminali falan da var. Hepsi o tarafta bulunuyor. Şansa bugün havaya bakın. Açtı. Ben 3 haftadır geziyorum bu Avrupa'yı. İnsan güneşi özler mi ya yaz ayında? Sürekli kapalı, sürekli yağmurlu. Hadi bakalım güzel bir hava olsun en azından. Önceki ülkelerde anlatmıştım. Burada da yine Lime ve Uber'in bir şeyi var. Elektrikli scooter'ı var. Bunu az önce satın aldım. 1 saat boyunca binebiliyorum gün içerisinde. 3 gün hakkım var. 9.90 ödeyeceğim. Diğer türlü tramvaya bin in çok güzel olmaz. Hava da güzel olduğu için hakkımı bundan yana kullanıyorum. Hadi bakalım. Ya bir de ben bu kuralları hiç bilmiyorum bu ülkelerde. Her yerde farklı farklı trafik şeyleri var. Anlamadım gitti. Arkadaş ışık bitmiyor ya. Dırın dırın. Şişen düştü Jonathan. Heh. Burası normalde küçük bir yer diyorlardı. Ama merkezi küçük. Ben biraz merkezden böyle yürüyerek 15 dakikayı dışarıda kaldım. Çünkü merkez çok pahalıydı dediğim gibi. Böyle aldığım elektrikli scooter'la rahat rahat bu yollardan gidebiliyorsun. Gideceğim de 4 sokak bu arada. Ama hiç de ufak bir yer değilmiş. Göreceksiniz. Güzel ya Avrupa'yı gezmek. Özgürsün bir kere. Hissediyorsun onu. Kimsenin kimseyle işi yok. Kimsenin kimseye laf ettiği yok. Fiyatlar burada yaşıyorsan bence gayet uygun. Burada kazanıyorsan. Hiç pahalı değil yani. Biz fakirleştik. İşin özü bu yani. Acaba böyle kırmızıda geçmenin cezası var mı? Varsa ben bayağı borçlanmış olabilirim. Var ya gerçekten bugün şansınıza
Hadi inşallah bozmaz. Hava çiçek. Yine standart bir Almanya görüyorsunuz. Her yerde park, bahçe, düzen. İşte bisiklet yolları ayrı. Harika otobanlar, yollar ayrı. Pırıl pırıl ülke. Ve çok göçmen var. İtiraf edeyim, buradaki kadar göçmeni Nürnberg'de falan görmedim ben. Aha, ceza yazıyorlar herkese. Ben abicim efendi gibi şuraya bırakayım. Uğraşamayacağım bunlarla. Evet, geldim böyle merkeze bıraktım abi. Hiç para da ödemedim. Normalde 2,89 ödeyecekmişim. 1,5 kilometre falan geldim. Ama paket aldığım için daha uyguna mal oluyor. Şimdi bir kahvaltı yapalım, bir kahve içelim, bir şeyler yiyelim. Sonra zaten yeme, içme vesaire bilgiler hepsi gelecek. Ama bir enerjiyi alayım, kendime geleyim. Yüzüm gözüm düzelsin en azından. Çok güzel bir yer göreceksiniz bugün. Gerçi beraber göreceğiz. Şimdi merkeze doğru geldim. Görüyorsunuz burada hiç bak bir tarihin izini göremiyorsunuz. Yani binalar vesaire yeni. Asıl her şey şu arka tarafta başlıyor. Çünkü birazcık dışında kalıyorduk. Şuradaki meydandan girdiğiniz andan itibaren Eskişehir başlıyor. Beni bir de şu Avrupa'da rahatsız eden olayı anlatayım size. Ya insanlar kendini çektirmekten nefret ediyorlar. Yani kamerayı gördükleri an, bu bir de hani kişisel verilerin gizliliği kanunu olayı var. Ama burada olay bir sokağa çekmek, insanı çekmek değil yani, ama rahatsızlar. O yüzden can sıkıcı bir durum oluyor. Birkaç kere uyardılar falan da böyle. Sevmiyorum elimde kamerayla sürekli yürümeyi. Hani belki kızıyorsunuz, Deniz niye etrafı hep göstermiyorsun diye. Bunun sebebi bu. Yani uzaktan falan çekmeye çalışıyorum. Böyle özgür değilsin burada. Asya'daki gibi falan değil yani. Öyle bir durum var. İşte şu gördüğünüz cadde trafiğe kapatılıyor ve neredeyse bütün her şeyi, önemli yerleri burada görüyorsunuz. Peki bu önemli yerler ne? Mesela burada ülkenin ilk üniversitesi var. Bir öğrenci kenti burası. Bununla beraber 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmamış bir yer olduğu için o 600-700 yıllık tarihi binaları ve meydanları canlı canlı görebiliyorsunuz. Yemekleri güzelmiş, kafeleri güzelmiş. Öyle okudum internetten. Zaten gelenlerin de maksimum 2 gün kalın dedikleri bir yer. Şimdi ışıklar yandığında karşıya geçip gezmeye başlarız. Şimdi Avrupa'da böyle ya da birçok yabancı ülkede bizdeki simide benzeyen, ortası açık bir ürün var. Ona bagel diyorlar. İşte arasına da böyle somon koyuyor, peynir koyuyor ya da işte salam koyuyorlar vesaire ve böyle bir sürü kafe bagel'lar var. Yani hem kahve içebiliyorsunuz hem sadece bunu yiyebiliyorsunuz. Şimdi içeriye girip bunu yiyeceğim çünkü kahvaltıda yine bize en yakın damak tatlarından bir tanesi. Böyle ismi Ben tadında bir yer. Girelim bakalım. Şöyle bir bagel söyledim. Bak işte içinde bu dediğim gibi somon var, avokado var, yeşillik oluyor. Burada da bir kahve söyledim. Ve bu bagel 6 ila 8 euro arasında. Kahve ise 3 euro falan. Yani aşırı pahalı değil. Yani biz Türkiye'de de kahveyi şu an 100 liraya falan alıyoruz. Ama alım gücü olarak baktığınızda aradaki farkı anlayabilirsiniz. Bugünkü kahvaltımız bu. Böyle bir şey. Güzel. İyi bir öğün. Güzel bir kahvaltımızı yaptıysak artık onların en önemli caddesi, nasıl okunduğunu inanın bilmiyorum ama göreceksiniz yani birçok yerde tabelasını. Hauptstraße mi neydi yani, ana cadde demekmiş. Buraya da öyle düşünmüşler ki ne koyalım ismini, ana uzun cadde koyalım demişler ve 1,5 kilometre boyunca burası gidiyor. Niye anlatıyorum bunu? Her şey bu caddenin üzerinde ve Almanya'nın en uzun trafiğe kapalı caddesiymiş burası. Böyle sağlı sollu tarihi evleri görerek meydana doğru ilerliyorum. Burası Almanya için o kadar önemli bir kent ki aslında UNESCO Edebiyat Şehri seçilmiş burası 2014 yılında. O kadar çok buradan edebiyat konusunda önder şairler, yazarlar çıkmış ki hatta Nobel ödülü alan birçok kişi de yine buradan çıkmış. Ve bununla beraber de ülkedeki en önemli eğitim kenti olarak biliniyor. Üniversiteleriyle ön plana çıkıyor ve birçok yerde genç nüfusu normalde görüyormuşsunuz ama ben yaz ayında geldiğim için tabii muhtemelen yazın hepsi tatilde. Bu kenti bu kadar kadim kılan şeylerin en başında
tabii ki edebiyat gelse de 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar buradaki Nazilerin gelmesini engellemek için köprüleri uçurmuşlar ve bu sayede şehir zarar görmemiş. Ama akabinde de yine Doğu Batı Almanya ayrımı olduğunda yine tabii ki buralarda çok büyük sıkıntılar olmuş ama yine ayakta kalmayı başarmış kent. Ve özellikle 600 yıldır ayakta kalan bir binası var, yapısı var. O yüzden tarihi dokuyu Almanya'da görebileceğiniz en kadim yerlerden bir tanesi burası. Şurada bir tane market gördüm, bir su alayım. Çünkü marketlerde sular çok uygun. Restoranlarda 10 katına falan denk geliyor. Saçma sapan bir düzen var. Pek tabii ki market videosu size şu anda yapmayacağım. Onu daha önceki vlogda yapmıştım. Oradan karttan bakarsınız. Uzunca Ece ile Ozan bana anlatmıştı. Buraya sadece su için geldim. O videolarımı da izlemeden Almanya konusunda plan yapmayın. Abi birebir aynı su. Bak 3,5 euro falan market şeylerde, kafelerde marketten aldığınızda 50 ila 80 sent, aklınızda bulunsun. Hep yanınızda suyunuz olsun. Suyumuzu da aldıysak şöyle tepeye doğru çıkmaya başlayabiliriz. Çünkü asıl kent şurada başlıyor. Şu an siz sadece giriş kısmını gördünüz. Evet. Şehrin her yerinde kütüphaneler, sahaflar var. Ama her şey Almanca. O yüzden Almancanız yoksa birçok şeyi anlayamazsınız. Yani ben sadece şu an bakmakla yetiniyorum ve arka tarafta şöyle göstereyim. Şurada bak bir tane renkli kilise gibi bir bina var ya. Onun sağından döndüm. Burada işte en güzel üniversiteleri ve onun kütüphanesi var. Bunu görmek istiyorum çünkü ayakta kalmış çok kadim ve tarihi bir binaymış. Aynı zamanda da hala 600 yıllık eğitim geleneğini devam ettiren bir üniversiteymiş. Burada insan şeyi hissediyor. Ben Oxford'a falan da gitmiştim İngiltere'de. Onun havasını da hissediyorsun, böyle bir gotik, böyle bir tarihin izlerini taşıyan binaları görünce. Burada bir Erasmus yapmak ya da bir yüksek lisans yapmak isterdim. Güzel olurdu yani. Gençler aklınızda bulunsun. Özellikle Erasmus konusunda buraya yazın. Tam öğrenci kenti. İçeriye girdim. Kat çekmemeye çalışıyorum. Aslında buranın gerisini gezdim ben. Gençler kütüphanede oturup çalışıyorlar. İçerisinin pek de tarihi bir havası yoktu ama bina kendisi tarihi olduğu için sanki bu Harry Potter'ın o film sahnelerinden bir tanesinde böyle kalenin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyorum. Farklı bir deneyimdi. İçim daraldı içeride. İçim daraldı. Herkes ders çalışıyor. Herkes atom parçalıyor. Şaka bir yana ülkenin en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Öyle kolay değil yani buraya gelip eğitim almak. O yüzden özel bir yerdeyiz. Şimdi böyle bir yerde üniversite varsa, üniversite olan yerde ne olur? Tabii ki öğrenci hapishanesi. Evet, burada bir öğrenci hapishanesi var. Şimdi sizi oraya götüreceğim ve orada neden hapishane olduğunu anlatacağım. Böyle abi çok huzurlu bir yer vallahi. Burada okunur ya. Keyifli de bir yer. Ben çok beğendim burayı. Şehrin dört bir yanında böyle kiliseler var. Zamanında özellikle Amerikan askerlerinin sığındıkları kiliselermiş bunlar. O zamanlar savaş döneminde burada mola verip dinleniyorlarmış. Ya onlardan bir tanesini görüyorsunuz. Evet, o hapishaneye geldik. Arkamda gördüğünüz yer bir öğrenci hapishanesi. Studentenkarzer adında. Burası 1700 ila 1900'lü yıllarda işte böyle derslere sarhoş gelen, huzursuzluk çıkaran öğrencileri hapsettikleri yer. Ama eğitimin de devam ettiği bir yer. İşte burada da öğrenciler özellikle içeride hapis oldukları süreçleri anlatan duvarlara çizdikleri işte yazılarla, eserlerle, grafitilerle nam salmış bir noktası. Gelmişken buraya gezelim. Şu an şu hapishaneye girmek için 6 euro bilet parası verdim. Şimdi içeriye girdim. Öğrencilerin hapishanesine doğru ilerliyoruz. Şuradan girelim bakalım. Ve buradaki bütün duvarlarda yazan eserlerin hepsi, yani notların hepsi Almanca ve günümüzde de korunmaya çalışıyor bakın. Gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an bildiğiniz öğrenci hapishanesindeyiz. Şimdi en üst kata doğru çıkıyorum. Alt katlardaki odalara giremiyorsunuz. Ama çok farklı ya gerçekten. Hani bir öğrenci hapishanesi daha önce hiç görmedim ama
Beklediğimden böyle yaşanmışlık izlerini görmek insanı farklı hissettiriyor. Şimdi en üst kattayız. Vay. Bunlar da kaldıkları odalarmış ve şu anda duvarlardaki her şeyi gün yüzüne çıkarıyorlar, bakın. Tek tek. Tarihlere bakın mesela 1900, böyle 1868 var şurada, 1880 var şurada. Yani düşünün, buradaki bütün öğrenci mahkumlar isimlerini yazıp tarihlerini not almışlar. Buranın çıkışında bir de böyle bir yer var, şuraya bakın. Harika. Bu odayı çok beğendim. Burası en güzel kısmıydı. Baksanıza. İçerisi hala ahşap ve tarih kokuyor. Müze enteresan bir deneyim oldu. Benim için daha önce hiç görmediğim bir tarzdaydı. Ama özellikle o en sondaki odanın olduğu ihtişam muhteşemdi. Abi ne Nobel ödülü almış insanları görüyorsunuz merdivenlerde ve hepsi bu kentten çıkmış. Şimdi merkeze geldik. Artık tarihin tam kalbindeyiz. Instagram'dan da bir sürü şey paylaşmaya başladım. Orada da anlık böyle Reels'lar vesaire paylaşıyorum. Bir realin peşinden bakarsınız. Böyle her gün orayı da besliyorum. Daha böyle anlık ve canlı oluyor, haberiniz olsun. Kalenin olduğu yere doğru ilerliyorum. Burada 600 yıllık bir kale var. Şehri de çok güzel görebileceğiniz bir noktada. Oraya doğru bu tarihi kentin içinden yürüyorum abi. Güzel, beğendim ben burayı. Yani böyle gelip bir gün bir şeyler yiyip içirip takılıp kafa dağıtabilirsiniz. Ana meydanlarından bir tanesine geldik ve yine her zaman olduğu gibi bizi bir kilise karşıladı. İşte Amerikalıların en çok o savaş döneminde sığındıkları yer burasıymış. Asıl ana kilise bu, Saint Mary diye bakmıştım, öyle hatırlıyorum. Bunun etrafında böyle restoranlar var, barlar var, mağazalar var. Takılabiliyorsunuz. Böyle şirin bir yer. Gördüğünüz gibi en güzeli de bak, trafiğe kapalı. Yani rahat rahat dolaşıyorsun. Aa, yufkanın yeri. Kebap, pizza, lahmacuncu var. Her yerdeyiz bu arada, biliyor musunuz? Her yerde yani. Türklerin olmadığı şu ana kadar hiçbir yer görmedim. Çanlar kimin için çalıyor? Ve Deniz Pehlivan işte o Kornmaz mıydı? Neydi buranın adı? Ana meydanlardan diğerine geldik ve o meşhur kaleleri yukarıda. Oraya nasıl çıkacağız bakalım şimdi. Çok da güzel çalıyor. Arka fonda bizlere eşlik etti. Teşekkür ederiz. Şehrin meydanında böyle her yerden su içebileceğiniz noktalar var. Şimdi şu tepedeki kaleye çıkışa 15 dakika veriyor yürüyerek. Böyle dolana çıkarım ama bak. Ne zaman böyle yukarıya çıkmaya çalışsam, böyle bir şey olsa hava bir anda güneşli oluyor, fark etmişsiniz. 2 saattir gölgeydi. Tam zorluk başlayacak, güneş geliyor. Ama şikayetçi değiliz. Şu kalabalığı takip edelim. Ha, şurada bak finiküler de varmış ama birçok blogger hem dolaşa dolaşa çıkın hem de boşuna para vermeyin yazmış. O yüzden yürüyelim. Tabana kuvvet. Abi anlamadığım bir şey var. Kaleye giriş yürüyerek ve kale girişi 9 euro. Finikülerle gidiş ve kaleye giriş 9 euro. Demek ki kaleye girmeyeceğiz. Yani finikülerle gitmekle yürümek aynı şeye denk geliyor diyorlar. Yukarıya çıkalım, karar veririz ama ben yürüme taraftarıyım. Böyle iki farklı yol var yukarıya çıkılan. Ben birazcık dik ama kestirme olanı seçtim. Kalenin yamacından tırmanıyorsunuz. Böyle yorula yorula. İki farklı yol varmış. Birisi sağa gidiyor. Burası da soldaki saray bahçesi deyip manzarayı izleyeceğiniz yer.
Güzel yer, en azından hava güzel. Kışın falan buralar buz gibi olur tahmin edebiliyorum. Yani akşamlara bile serin oluyor şu anda. Kışın gelseniz donarsınız. Aralardan güzel görünmeye başladı. Böyle yemyeşil bir dağın zirvesine doğru çıkıyoruz. Kaleyi böyle yukarıya çok güzel bir noktaya kurmuş adamlar. Ve bu kalenin bazı kesimleri tabii ki zarar görse de çoğu kısmı hala ayaktaymış. Özellikle manzarasını görmek için çıkın diyorlardı. Umarım değer. Bir 10 dakikadır yürüyorum. Biz nerelere çıktık be Guatemala'larda. Yanardağlara mı çıkmadık? Kırgızistan'da obaları mı gezmedik? Bize koyar mı burası? Hani kafam çok iyi ya. Özlemişim şu gezme olayını. Gezdikçe insan mutlu olur mu? Oluyor. Ben şimdi tepeye çıktım. Burası hemen dediğim gibi kalenin ilerisindeki aslında devasa bir kraliyet bahçesi. Buradan bütün kenti görebiliyorsunuz arka plandaki gibi. En çok burayı beğendim şehirde. Yani gerçekten tepeden izlemek bir şehri, özellikle Avrupa'daki böyle tatlı kasabaları insana çok keyif veriyor ki buraya yılda 1,5-2 milyon turist geliyor arkadaşlar. Her yerde hem öğrenciler var burada hem de inanılmaz bir turist potansiyeli var. Bütün kafeler, restoranlar tıktım tıktım, birçok yer canlı. O yüzden kaymağını da iyi yiyorlar ve tertemiz, çok güzel korumuşlar burayı. Yaklaşık 25-30 gündür Avrupa'yı geziyorum ve şu ana kadar öğrendiğim bazı temel şeyler var. Pek tabii ki Avrupa'daki birkaç ülke dışında hepsini daha önceden görmüştüm ama çok hızlı her şey değişmiş. Herkes harika İngilizce konuşuyor ve bununla beraber doğaya çok saygılılar. Pırıl pırıl. Her yerde yolların kenarlarında yenilenebilir güneş panelleri kurmuşlar. Enerjiye bununla üretiyorlar. Çok saygılılar. Herkes İngilizce konuşuyor. Doğa 10 numara. Yani bu gözlemlerime dayanarak Avrupa'nın bence artık doğayı ve özellikle şu andaki elinde bulundurduğu birçok şeyin sahip çıkmak gayesi içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gittiğim hiçbir yer şu ana kadar pis değildi. Size bunu neden söyledim abi? Bizim kadar yani bir yere gittiğinizde hem iyisini öğreneceksiniz. Oradan aldığınız güzellikleri ülkenize getireceksiniz. Eksiklikleri varsa da mukayese edeceksiniz. Halinize şükredeceksiniz. Ama benim en büyük gördüğüm eksikliğimiz çok fena toprağa, denize ihanet ettiğimiz ya. Ya internette falan görüyorum, Instagram'da. Her yer pislik içinde. Ben Fethiye'deyken de bir Akdeniz turuna çıkmıştım. Keza aynı şeyi o zaman da gördüm. Cam şişesi kırığı olmayan, bebek bezi atılmayan hiçbir yer yoktu. Buralarda bırakın bunu yapmayı, ağaç dahi kesmeniz yasak. O yüzden bu gezimde aldığım mesajı da sizlere böyle özetlemek istedim. Şimdi kalenin olduğu yere geldik. Şu arka yüzü bakın hasar görmüş. Şimdi arka planda size kaleyi uzaktan gösterdim. Hiç girip de 9 euro veremeyeceğim buraya. Merhabalar. İyi geziler. Çünkü 9 euro vermeyeceğim. Bir de bu arada çok fazla Avrupa'da beni takip edip gezen arkadaşlar var. Hepsine selam olsun. Hatta şuradaki 2 tane hanımefendi de böyle selam vererek geçti. 13. yüzyılda yapılmış bir kale. İşte klasik standart bu şehri ve bölgeyi korumak için şehrin tepesine yapmışlar. 700 yıllık bir yapı. Zaten birçok yeri de hasar görmüş. O yüzden ben sanırım şehrin en güzel kısmını zaten gördüğümü düşünüyorum. Kalenin içerisinde de devasa bir tane fıçı varmış. 200 tonluk. Böyle iki köyün arasındaki bir yarışmış bu. Biz en büyük fıçıyı yaptık. Öbürü yok biz daha büyüğünü yaparız gibi. Öyle çok bir olayı yok. Herhalde ben bu konudaki şeylere doydum artık, böyle kaledir vesaire. Manzara benim için yetip de artıyor. Şimdi aşağıya doğru dönüyorum. Ya bu gerçek mi ya? Şu evlere bakar mısınız? Ben burayı stüdyo sanmıştım. En güzel yanı işte şu evlerin içerisinden yürüyerek gitmek diyorlardı. Yani şu yukarıdan görünce ağzım açık kaldı. Şuna bakın ya, ne kadar güzel. Diğer tarafta da yine şehrin manzarası var. Yani az önce gösterdim zaten. Buradan aşağı yürüyerek ineceğim şimdi. Artık geri dönüş yolundayım. Tepeden aşağı iniyorum. Vallahi iyice yoruldum. Güzel bir yerde oturup dinlenmeyi hak ettim. Avrupa'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi de benim böyle meydana oturup insanları izleyip bir şeyler içmek. Şimdi onlardan bir tanesini götüreceğim size. Böyle havada güzelleşti yine. Sıcaklaştı hatta. Buranın kendi biraları var. Heidelberg biraları, böyle pale ale gibi herhalde diye tahmin ediyorum. Yoğun. Bunu 4 euroya aldım.
çok iyi. Çiçek. Böyle oturdum. Gelen geçen insanları izliyorum. Bir şeyler içip. Biraz soluklanıp sonra nehrin karşı tarafına geçeceğiz. İtiraf edeyim, son zamanlarda içtiğim en iyi biralardan bir tanesiydi. Yani bir bira bu kadar içimi güzel, asit oranı bu kadar iyi, yani lezzeti zaten harika. Gençler de bağırmasa iyiydi. Oldukça keyifliydi. Çok beğendim bu Heidelberg biralarını. Şimdi buradan ayrılıp sizi bu şehrin en ünlü köprüsüne ve o filozof yol dedikleri yere götüreceğim. Böyle çok tatlı binaların içerisinden geçelim bakalım. Çanlar yine arka planda çalıyor. İşte meşhur köprülerinin girişindeki kapı burası. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle bombalanıyor ve halk yeniden burayı yapmak için seferber olup orijinaline yakın bir şekilde replikasını yapıyorlar ve girişinde de sizi bu arkadaş karşılıyor. Burası 700 yıllık aslında bir köprüymüş. Hani sabah demiştim ya, şanslısınız, hava çok güzel. İşte gerçek Almanya havası bu abi. Gri. Hep gri. Yazın da böyle, kışın da. O yüzden alıştım artık. Az önceki kalenin üzerinden şehir manzarası muhteşemdi. Yani gerçekten hem kaleden baktığımda hem de köprünün üzerinden yürürken o böyle orta çağ döneminden bir kent olduğunu arka plandaki detaylarda da hissediyorsunuz. Ama şimdi sizi bu yosun tutmuş duvarların içerisinden yine harika bir yere götürüyorum. Birazdan göreceksiniz. Bu yolun adı Filozof Yolu. Vakti zamanındaki buradaki aydın kişilerin kafalarını dinleyip doğayla iç içe kalıp böyle kendilerini bilim için adadıkları ve aynı zamanda huzur için adadıkları anları paylaştıkları bir yer. Bu yolu kullanırlarmış ve tepede böyle muhteşem bir manzara varmış. Oraya doğru ilerliyorum. Yolun güzel olduğunu aktarmama gerek yok. Böyle oldukça keyifli bir yer. Bir 15 dakika yolumuz var. Böyle noktalar koymuşlar manzarayı izlemek için. İlkine geldim. Çok güzel görünüyor. Göründüğü kadar kolay değilmiş. Kaleye çıkmaktan daha çok yoruldum. Ya da gün içinde çok yorgun oldum. Artık için buraya çıkmak zor geldi. Ama manzaralar telafi edecek. Şu an bayağı yukarıya çıktık. Şu tepelerde falan bile evler var. Böyle sanki kraliyet evi gibi. Benim kaldığım yerde şuradaydı. Sabah sizi böyle gezdirip tepeye çıkarıp köprüden getirip yukarıya çıktım. Şu banklarda dinlendim ve manzaranın tadını çıkardım. Harbi güzel yermiş. Yani yemyeşil doğa, bir yanda tarihi kent ve bu kadar kadim bir coğrafyanın kıymetini bilmiş Almanlar. Aynı zamanda savaş döneminde de şehre zarar gelmesin diye birçok önlem almışlar. Ama beni en çok şaşırtan bu kadar küçük bir kentte bu kadar çok Nobel ödülü alan insanların olması. Eğitim çok ciddi değer verdikleri bir öncelikmiş burada. Sevdim, güzel burası. Yani önceliğim olmaz ama bence Almanya'ya kadar gelmişken görülmesi gereken yerlerden bir tanesiydi. Yorgunlukla beraber açlık başladı. Artık gidip güzel bir yemek yemek istiyorum. Ondan sonra bakarız keyfimize. Akşam oldu. Şimdi güzel bir yere gidip yemek yemek istiyorum. Pek tabii ki Alman mutfağı öyle zengin değil. O yüzden şu meşhur şnitzellerinden yemeye gidiyorum. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Sabah size gösterdiğim o ana caddenin hemen bir alt caddesi burası. Genelde öğrencilerin takıldığı daha ekonomik mekanları bulabileceğiniz bir yer. Ben birazcık mesela pahalı bir meydanda bira içtim. Buradaysanız çok daha uyguna bir şeyler içip yiyebiliyorsunuz. Yine burada da çok tatlı kafeler, barlar, restoranlar var abi. Güzel bir restoran önermişler. Birçok blog yazmış. Burada yemeden dönmeyin demişler. Bakalım dedikleri kadar var mı? Yağmurlu bir Almanya gününde klasik yemek yemeye gidiyorum. Şu kiliseye gelmeden şu caddede şehirdeki böyle yiyebileceğiniz en iyi şnitzelin adresine götürüyorum sizi abi. Çok araştırdım burayı. İnşallah yer bulabilirim. Okunuşu da Weinstube Schnitzelbank. Tıklım tıklım ya. Şimdi içeride zorla bir yer buldum. Buranın böyle farklı farklı bir konsepti olan masaları var. Böyle herkes karışık bir şekilde oturuyor. İnanılmaz yavaşlar.
menü geldi. Genelde fiyatları 15 ila 18 euro arasında değişiyor ve domuz ile hindi yapıyorlar. Tavuk yok. O yüzden ben tabii ki hindi olanını seçeceğim ve tereyağlı olandan seçmek istiyorum. İnşallah bugün sipariş verebilirim. Ortam bu şekilde. O kadar susuz kaldım ki şu suyu aldım. 2,5 euro. Şu kadar su. Bir tane bira söyledim. 3 euro. En çok da şu su şaşırttı. Bildiğin çeşme suyu. 40 dakikadır bekliyorum. Dayanamadım artık. Abi geldi şinitsel. Gerçekten yani o kadar çok bekledim ve o kadar çok sıra var ki. Gerçekten deyip değmediğini size anlatmak istiyorum. Oha. Çok iyi. Yanında böyle patates de geldi. Bir şey diyeyim mi? Porsiyon çok büyük. 2 kişiye bile yeter. Verdiğim para da 18 euro. Ama helal hoş olsun. Doyurucu olacak. Güzelmiş lan. Var ya böyle şinitsel, tereyağlı bir de. Yani etten daha iyi. Wow. Beğendim. Çok güzel bir yemek yedim harbi. Çok büyük bir porsiyonda aklınızda bulunsun. Bence 2 kişiye çok rahat bir şekilde yeter. Oldukça keyifli, güzel bir yerdi burası. Ben çok beğendim. İnşallah buradan sonra da 101. ülkeme götüreceğim sizleri. Onun da yolculuğunu yine böyle deneyim olarak sizlere vloglarımda anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Dünya turumun diğer parçalarında görüşmek üzere. Şimdilik Almanya serimiz sona erdi. Hoşça kalın.